Selam arkadaşlar. Bugün sizlere çok merak ettiğiniz birçok kişinin bana sorduğu DJI dronlarınızda D-Log-M görüntü çekip bunların nasıl renklendirilmesiyle alakalı kısa ve anlaşılır bir şekilde bilgiler vereceğim arkadaşlar. Öncelikle biz kanalımızda intro falan kullanmıyoruz. Direkt kısaca insanların zamanını çalmadan, onların zamanını boşa harcamadan bilgileri verip geçiyoruz arkadaşlar. Daha önce sizlere bahsetmiştim. D-Log DJI dronların en kaliteli görüntü alma şekillerinden birisidir. Yalnız şöyle bir problem var. D-Log görüntü çektiğinizde görüntü biraz soluk görünür size arkadaşlar. Tam olarak kontrastlı bir görüntü almamışsınız gibi görünür. Bu görüntünün ham hali olduğundan kaynaklı. Yani siz D-Log görüntü çektiğinizde DJI Mini 4 Pro'da, DJI Mini 5 Pro'da, D-Log-M'de 10 bitte görüntü çektiğinizde bu görüntüler sizlere ham haliyle verilir. Bu yüzden zaten o görüntü modu çok kalitelidir arkadaşlar. Yalnız kaliteli olmasının yanında sonradan o görüntünün işleme girmesi gerekir. Yani normal modda video çektiğinizde görüntü kullanıma hazırdır ama D-Log'da video çektiğinizde görüntüyle uğraşmanız gerekir. Çok basit şekilde bu görüntünün nasıl renklendirileceğini size anlatacağım. Bana birkaç kişi TikTok'ta ve YouTube'da bu görüntülerin nasıl renklendirilmesi gerektiği ile alakalı sorular sordu. Ben de herkesin öğrenmesi için bunu size kısaca anlatacağım arkadaşlar. Merak ettiklerinizi videonun yorumuna yazmayı unutmayın. Kanalımıza da abone olup videoyu beğenirseniz sevinirim arkadaşlar. Hadi sizlere çekmiş olduğumuz Mini 4 Pro'da, Mini 5 Pro'da çekmiş olduğumuz D-Log görüntülerin nasıl renklendirileceğini anlatalım. Öncelikle ben Adobe Premiere Pro kullanıyorum. Siz istediğiniz montaj programını kullanabilirsiniz. Genelde bütün montaj programında renk profili olarak üzerine LUT atma vardır arkadaşlar. Kısa bir araştırmayla bunu öğrenebilirsiniz. CapCut'ta da vardır. DaVinci Resolve'da da vardır. Zaten DaVinci Resolve bu işin tepesi arkadaşlar. Ama ben Premiere Pro kullanıyorum. Şimdi sizler için daha önce drone'la ve aksiyon kamerasıyla çekmiş olduğum birkaç görüntü var arkadaşlar. Bu görüntüleri görüyorsunuz. Bu görüntüler soluk görüntüler. Ben bunları D-Log olarak çektim. Ben bütün görüntülerimi D-Log çekiyorum. Çünkü neden? Herhangi bir depolama problemim yok. O yüzden ben görüntüleri D-Log çekip sonradan işlemek istiyorum. İnsanlar gelip bana zaten videolarımda diyor ki neden bu kadar kaliteli videolar çekiyorsun? Nasıl çekiyorsun bunları? Hani biz yapıyoruz olmuyor. Kısaca bunları size anlatayım ki siz de kaliteli videolar çekin arkadaşlar. İlk 3 video drone ile çekildi. Son videomda göz kamerasıyla çekildi. Onun da ayrı bir renk profili var arkadaşlar. Onları da size nasıl bulacağınızı, Google'da bunları nasıl aratacağınızı göstereceğim. Öncelikle kullanmış olduğumuz ürüne bakıyoruz. Ürün DJI Mini 4 Pro mu? DJI Mini 5 Pro mu? DJI Mini 3 Pro mu? Mavic Pro mu? Neyse Google'a geliyoruz. Onun Rec 709 renk profilini aratıyoruz. Mesela ben Mini 4 Pro kullanıyorum. DJI Mini 4 Pro LUT yazdığımda DJI'nin benim için hazırlamış olduğu Rec 709 yani Rec 709 benim dışarıya baktığımda gördüğüm ya da drone'un normal moda aldığınızda gördüğü renkleri gösterir arkadaşlar. Kullanmış olduğunuz ürünün Rec 709 LUT profilini internetten rahatlıkla bulabilirsiniz arkadaşlar. DJI bunları bize ücretsiz sunuyor. DJI'nin Mini 4 Pro LUT profili burada bizim için hazırlanmış. Sol tarafa baktığınızda burada diğer ürünlerin de LUT profilleri hazırlanmış bekliyor arkadaşlar. İsterseniz bunlardan da kullandığınız varsa gördüğünüz gibi Osmo Pocket 3'ün bile var. Bunlardan da kullandığınız varsa indirip kullanabilirsiniz. Biz 2 tane LUT kullanıyoruz arkadaşlar. Bu kullanmış olduğumuz LUT'lar Osmo Action 5 Pro ve Mini 4 Pro. Bulutların şimdi sizlere nasıl kullanılması gerektiğini göstereceğim. İnternetten bunları aratıp bulabilirsiniz. Rahatlıkla indirebilirsiniz. Şimdi benim bu görüntümde, ilk görüntümde çekmiş olduğum, kullanmış olduğum drone Mini 4 Pro. Ben buraya tıklayıp şöyle panelde sizler için büyüteyim arkadaşlar. Daha rahat görün görüntüyü diye. Hatta sizin için devasa bir ekran boyutu yapayım arkadaşlar. Şu an her şey güzel. Şimdi ben bunu seçtim. Rahatlıkla siz bunları görebilin diye. Burada Lumetri Color var. Lumetri Color'a geliyoruz. Biz buradan giriş LUT'unu seçmemiz lazım. Eğer giriş LUT'umuz Rec 709 ise bunu Basic Correction kısmına kullanıyoruz. Ayrıyeten bir renk profili kullanacaksak yani bütün görüntülerimizi düzenledikten sonra başka bir kişinin hazırlamış olduğu mesela dark, karanlık bir renk profili kullanacaksak bunu kreatif kısmından eklememiz gerekiyor. Ama temel olarak Rec 709 kullanacaksak bunu bu kısımdan ekleyebiliriz. Hazır LUT'lar var ama bunlar bizim işimize yaramaz. Biz buradan Browse diyoruz. Karşımıza çıkan DJI'nin kendi sitesinden indirmiş olduğumuz Mini 4 Pro'nun
D-Log-M Rec 709 loot'unu kullanıyoruz. Gördüğünüz gibi bizim o akşam çekmiş olduğumuz görüntü, gün batımında çekmiş olduğumuz görüntü buydu. Loot'u yerine koyunca nasıl görüntü kendine geldi. Bu loot'u kaldırdığımızda böyle görünüyor. Gördüğünüz gibi ağaçların yeşillikleri kısmen gitti ve güneş bembeyaz oldu. Ama loot'u koyduğumuzda daha böyle sarı bir güneş, daha böyle canlı bir görüntü koymuş olduk. Devamında ben buradaki renklerin hepsiyle oynayabilirim. İstediğim gibi düzenleyebilirim. D-Log çektiğim için bana daha fazla renklerle oynama imkanı veriyor. İstersem ışığı kısabilirim. Hepsini sonradan az da olsa ayarlayabilirim arkadaşlar. Bir sonraki görüntümüze bakalım. Bir sonraki görüntümüzde bir köyün görüntüsü arkadaşlar. Gördüğünüz gibi görüntüde hem sarılar var hem yeşiller var ve gökyüzü var. Ama bize soluk görünüyor. Neden? Çünkü D-Log çekmişiz. Buradan loot'umuzu eklediğimiz anda gördüğünüz gibi gerçekten gördüğümüz görüntü bizim ekranımıza yansıdı. Buradan daha da profilleri oynayarak biraz daha böyle tatlı bir şekilde görüntülerimizi renklendirebiliriz. Tabi böyle beyazları açarız, daha böyle tatlı görünür. Hatta Shadows'u açıp fazla parlaklıkları kıstığımız zaman görüntümüz bize daha tatlı görünmeye başlar arkadaşlar. Sonradan da bunun düzenlemelerini yapabiliriz. Bir sonraki görüntüye geçiyoruz. Deniz ama böyle soluk bir deniz, soluk bir mavi, soluk bir yeşil var arkadaşlar. İstersek FX kontrolden mesela diyelim ki buna uyguladığımız rengi biz çok beğendik, çok hoşumuza gitti. Buradan da ayarlardan keskinliğini artırdık. Ne bileyim işte biraz sinematiklik verdik. Vibransını artırdık falan. Bunu çok beğendik. Sağ tıklıyoruz. Lumetri Color'dan arkadaşlar bunları buraya kopyalayıp atabiliyoruz. Gördüğünüz gibi loot'umuzu buraya atmış oldu. Baktığınız gibi loot buraya geldi. İstersek bunu kaldırıp sıfırdan da bir loot kullanabiliriz arkadaşlar. Buradan sileriz. Sadece sen Rec 709'u at. Gerisini ben düzenlerim de diyebiliriz. Bu şekilde çok basit bir şekilde bunu renklendirebilirsiniz. Bir de size aksiyon kamerasının loot'unu göstereyim. Mesela onun içinde ayrı bir renk profili var. Mesela bu bizim aksiyon kameramızın renk profili. Drone'un renk profilini aksiyon kamerasında kullanırsam nasıl olur? Onu deneyelim mesela. Bir şey değişmedi. Ama bazı modeller arasında değişiklik olabilir. Yani Mini 4 Pro kullanırken Action 6 çıktığında, Osmo Action 6 çıktığında onun renk profili başka olabilir. Bu da sizin yanılmanıza sebep olabilir. Ama kısaca videoları renklendirmek bu kadar basit bir iş. Eğer sizler ben Instagram'da kaliteli bir video paylaşmak istiyorum. Ben YouTube'da kaliteli bir drone videosu, aksiyon kamerası videosu paylaşmak istiyorum. Yalnız D-Log çekiyorum. Bunu nasıl renklendireceğim? Soluk duruyor diyorsanız bu şekilde bunları renklendirebilirsiniz arkadaşlar. Çok basit bir şekilde bu renkleri uygulayıp istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Bulutlar arasında minimal farklar olabilir ama temelde her makinenin, her modelin kendi loot'unu kullanmanız gerekiyor. Sonradan hata yapmayasınız diye. Çünkü bulutların üzerine sonradan başka bir renk profili de kullanabiliyorsunuz. Mesela size şöyle göstereyim. Basic Correction'a biz ne koyduk? Rec 709 kreatif kısmında ben farklı bir loot kullanmak istiyorum. Mesela kendi indirmiş olduğum lootlardan bakalım neler var. Sinematik lootlara bakalım arkadaşlar. Bu sinematik lootlardan mesela bunu kullandım. Gördüğünüz gibi burada her şey bir anda değişti. Daha böyle bulutlu, mavimsi bir hava hakim oldu. Tabi Intensity kısmından loot'un ne kadar videomuza etki edeceğini de ayarlayabiliriz. O yüzden Basic Correction kısmına Rec 709'u koyuyoruz. Kreatif kısmına en son yapmak istediğimiz loot neyse. Bakın hava tamamen değişti. Buradan %100 yaptığımızda sanki böyle başka bir yermiş gibi, başka bir duygu bize katabiliyor. Mesela böyle daha bulutlu bir havaymış gibi, böyle daha farklı bir havaymış gibi bize gösterebilir arkadaşlar. Bunları da bilmeniz gerekiyor. Bu video buraya kadardı. Eğer sizler de böyle bilgileri seviyorsanız kanalımıza destek olmak için takip edebilirsiniz. Fikirlerinizi yorumlara yazmayı unutmayın arkadaşlar. Bu bilgiler gerçekten sizin hayatınızı kurtaracak bilgiler. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.